Merhaba değerli ebeveynler, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu teknoloji bağımlılığının yıkıcı etkileri üzerine olacak. Bildiğiniz gibi önceki hafta psikolojik gelişim açısından yıkıcı etkilerine bahsetmiştik. Bu hafta ise sosyal ve manevi gelişim açısından yıkıcı etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi çocuklar teknoloji bağımlılığıyla birlikte daha fazla yalnızlaşmaya, daha fazla çevrelerinden kopmaya başladılar. Şimdi şöyle yapalım mı? Sosyal gelişimden başlayalım. Sosyal gelişimde bir normal bireyden bahsedelim. İki teknoloji bağımlısı bireyden. Öncelikli olarak birinci sosyal gelişim açısından çocukta olması gereken davranış çocuğun yakın çevresiyle iletişim halinde olması, iletişim becerisine sahip olması, uzak çevresiyle de en azından merhaba merhabalığını, nasılsın iyi misini tarzında cümlelerle bir kontak halinde olması beklenir. Bu normal bir birey için geçerlidir. Fakat teknoloji bağımlısı bir birey uzak çevresiyle belki de hiç tanışamaz. Onlarla hiç iletişim kuramaz. Yakın çevresiyle ise sınırlı bir iletişim becerisine sahiptir. Bunun sebebi ise çocuk, önceki hafta hatırlarsınız iradeden bahsetmiştim. İradesine sahip olamadığından dolayı, sürekli teknolojik aletle vakit geçirmek istediğinden dolayı çocuk ailesiyle bile o sınırlı iletişim kurma zorunda kalır. Belki ailesiyle daha fazla iletişim kurmak ister ama o an iradesine sahip çıkamadığından dolayı teknolojik aletlerle hemhal olup teknolojik aletlerle daha fazla vakit geçirme isteğindedir. Bundan dolayı da çocuk yeterli bir iletişim becerisine sahip olarak yetişemeyecektir. İkinci sosyal gelişim açısından söyleyebileceğimiz durum, normal bir birey ailesine veya yakın çevresine kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilir. Yeri geldiğinde onlardan yardım isteyebilir. Hatta bazı zamanlar uzak çevresiyle bile arkadaşlık bağı kurmaya çalışabilir. Fakat teknoloji bağımlısı bir birey bunların birçoğunu yapmayacaktır. Atıyorum belki o an yardıma ihtiyacı vardır. Çünkü onlar da bazı bunalımlardan geçebiliyor. Ergenlik sürecinde veya farklı dönemlerde bazı bunalımlardan geçebiliyor. Yardım isteme davranışını öğrenmediğinden dolayı, kendi duygu ve düşüncelerini anlatmayı öğrenemediklerinden dolayı yardım isteyemeyeceklerdir. Böyle yetişen bir bireyin ilerleyen süreçlerde insanlarla kontak kurması, insanlara duygu ve düşüncelerini anlatma açısından ne kadar zorlanacağını siz düşünün yani. Baktığımızda teknoloji bağımlısı bir birey yardım istememenin haricinde o bunalımını sürekli kaçarak değerlendirmek ister. Yani çocuk eve gelir, bir bunalım içindedir ama ondan kaçma eğiliminde olur. Daha fazla kaçmak ister. Zaten önceki haftada değindiğimiz gibi psikolojik olarak çocuk teknoloji bağımlısıysa sorumluluklarından ve ödevlerinden zaten kaçma eğiliminde oluyor. Aynı şekilde sosyal gelişim anlamında da çocuk duygu ve düşüncelerini anlatmada veya bir yardım istemede, bir bunalıma girdiğinde insanlarla konuşup rahatlaması gerekirken onlardan kaçma eğiliminde olacaktır. Bu durumda çocukların ilerleyen süreçlerde özellikle psikolojik rahatsızlıklarla daha fazla karşılaşmalarına sebep olacaktır. Üçüncü olarak sosyal gelişim açısından baktığımızda normal bir birey toplumu tanır, kültürünü bilir, toplumun değer yargılarının haberdardır. Çocuk atıyorum toplumun beklentilerinin farkındadır. Fakat teknoloji bağımlısı olan bir birey ailesiyle veya toplumla yeterli bir iletişim düzeyine de sahip olmadığından dolayı, o şekilde yetiştiğinden dolayı toplumun beklentilerinden çok bir haberdar olmayabilir. Toplumun beklentilerini karşılayacak davranışlarda bulunamayabilir. Bu yüzden aykırı kişi ilan edilip toplum tarafından dışlanma olasılığı çok da yüksek olacaktır. Baktığınızda çocuklarımız eğer teknoloji bağımlısıyla zaten ailesiyle yeterli kontak kurmuyor, arkadaş ilişkileri neredeyse yok denecek kadar az. Bu çocuğun insanlarla bir kontak kurması, toplumu tanıması, toplumu gözlemlemesi çok olası olmayacaktır. Zaten biz insanlar atıyorum normal şartlarda genel olarak toplumu gözlemleyerek toplumun değer yargılarını öğreniriz. Fakat bu çocukların aklında sürekli teknolojik alete kavuşma isteği olduğundan dolayı o kuralları, toplumun beklentilerini öğrenmesi açısından çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacaklardır. Aslında baktığımızda sosyal gelişimle manevi gelişim birbirlerinden farklı değillerdir. Sosyal gelişimde konuşulan konuların çoğu kültürdü, toplumdu. Manevi gelişimde de aslında olan şeyler.
Manevi gelişime birazcık değindiğimizde size bir tane kavramdan bahsetmek istiyorum. Hepimiz biliriz ki maymun iştahlı diye bir kavram vardır. Peki nedir maymun iştahlı kavramı? Kişi sürekli ailesi tarafından istenilen gerçekleştiği için doyumsuz yetişmiştir ve çocuk ne isteyeceğini, ne hedef koyabileceğini, tam olarak kendisinin beklentilerinin neler olduğunu farkında değildir. Çocuk sürekli hep bana hep bana mantığında hareket eder. Peki bunun teknoloji bağımlılığıyla ne alakası var diye sorarsanız şöyle açıklayalım. Çocuklarımız kendi yaşıtları her dünyayı merak ediyorken onlar bir kutunun içine hapsolmuşsa çocuklarımız ilerleyen süreçlerde tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilmeyeceklerdir. Maymun iştahlılar da tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyorlar. Veya çocuklarımız tam olarak kendilerinden beklenilen ne olduğunu farkında olmayacaklardır. Çünkü kendilerini tanıyamıyorlar. Kendilerini tanımamışlar o zamana kadar. Kendilerini tanımaları gereken yaşta, kendilerini sorgulamaları gereken yaşta bir kutunun içine hapsolmuşlar ve bu soruları kendilerine soramamışlar. Şimdi böyle yetişen bir çocuk da aslında birazcık maymun iştahlıya benzemektedir. Yani çocuk ne yapması gerektiğini, hedeflerinin neler olması gerektiğini, kendi kariyerini nasıl çizmesi gerektiğinin bilincinde olmayacaktır. Çünkü çocuğun aklında sürekli o teknolojik alet vardır. Şimdi baktığımızda manevi gelişim açısından aile ilişkileri çocuğun çok sınırlı olduğundan dolayı aile içindeki değerler, toplumun değerleri, normal insanlara karşı oluşması gereken saygı gibi tarzında kavramlar çocuklarımıza manevi gelişim açısından olumsuz olarak etkilenebilir. Çünkü teknoloji bağımlısı bir birey bunları ne görecektir, ne gözlemleme fırsatı elde edecektir, ne de bunları öğrense bile aklında tutma isteğinde olacaktır. Çocuklarımız teknoloji bağımlılığıyla birlikte aslında çok daha fazla yalnızlığa, çok daha fazla depresyona itecek hal ve hareketlerde, davranışlarda bulunabilir. Çünkü teknoloji bağımlılığı insanlardan yalnızlaşmasını istiyor. Çocuklarımıza bizler doğru teknoloji kullanımını öğretemezsek ilerleyen süreçlerde sosyal ve manevi gelişimi açısından da çok büyük problemlerle karşıya kalacağımızı sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer bu konuda bizlere sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilir ve bizlere destek olmak adına da videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.